Tarihi anlamanın pek çok yolu var, değil mi? Zaferler, antlaşmalar, tozlu belgeler. Ama bazen bir liderin ruhuna ve bir milletin doğumuna en yakından tanıklık etmenin yolu bir dostun kaleminden geçer. İşte bugün Falih Rıfkı Atay'ın o eşsiz tanıklığıyla o anıtın ardındaki insana, yani Mustafa Kemal'e ve onunla birlikte küllerinden doğan bir ulusun hikayesine dalıyoruz. Bu anlatıyı bu kadar özel kılan şey tam olarak bu cümle. Bu bir tarih kitabı değil. Bu, Çankaya'nın odalarında, bizzat Atatürk'ün kendi sesinden dökülen anıların bir kaydı. Falih Rıfkı, adeta bizi de alıyor, o sohbetlerin yapıldığı odanın bir köşesine sessiz bir tanık olarak oturtuyor. Yazarın da dediği gibi bir lideri anlamak için sadece ne yaptığını değil, kim olduğuna da bakmak lazım. İşte biz de bu anlatıda tam olarak bunu yapacağız. O cansız belgelerin, o resmi tarih yazımının bir adım ötesine geçip o devasa tarihsel figürün ardındaki insanı ve onu yaratan çağı anlamaya çalışacağız. Peki, Mustafa Kemal nasıl bir dünyaya gözlerini açtı? Düşünün, sadece coğrafi olarak değil, ruhuyla, zihniyle, her şeyle can çekişen bir imparatorluğun tam alacakaranlık vaktine. O dönemin tanıkları resmen bir iflasın röntgenini çekiyor. Düşünsenize, öyle bir çöküş ki kendi toprağınızın pamuğuyla dokuduğunuz bir kumaş için 10 katı ham madde veriyorsunuz. Burnunuzun dibindeki bereketli topraklar bomboş duruyor ama siz ekmeğinizi ta Odessa'dan getirtiyorsunuz. Her türlü yeniliğe küfür diye bakılıyor ve en acısı da insanlar kendi vatanlarında bir sömürge yerlisi gibi hissediyor. Bu bir devletin bitişidir aslında. İşte bu çürüyen yapının tam kalbinde genç bir askeri öğrenci Mustafa Kemal geceleri uyuyamıyor. Ama bu sadece bir uykusuzluk değil. Ruhunda biriken, henüz adını tam koyamadığı bir öfke, bir isyan var. O uykusuz geceler aslında yaklaşan o büyük fırtınanın habercisi. Ve o beklenen fırtına Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kopuyor. İmparatorluğun kalbi, payitahtı İstanbul, galip devletlerin çizmeleri altında eziliyor. Bu sadece askeri bir yenilgi değil, bu çok daha fazlası. Bu yüzlerce yıllık bir onurun ayaklar altına alınması demek. İşgal altındaki İstanbul, sanki ikiye bölünmüş bir şehir gibi. Bir tarafta işgalciler ve onlarla iş tutanlar için hayat günahkar ve zevkli. Gazinolar kahkahalarla çınlıyor, vatan kimsenin umurunda değil. Diğer taraftaysa şehrin asıl sahipleri var. Yüzlerinde asırlık bir hüzünle, kendi vatanlarında bir hiç olmanın o ağır yüküyle dolaşan insanlar. Ve işte o utancı, o derin yarayı ölümsüzleştiren bir an var ki, işgal komutanı General Franchant Desperey, Fatih Sultan Mehmet'e nazire yaparcasına beyaz bir atın üzerinde şehre giriyor. Atayın o muhteşem değişiyle bu sahne 465 yıllık bir hayaleti, yani fethin ruhunu çiğniyor. İşte bu, bardağı taşıran son damla, Anadolu'daki direniş ateşini yakan o ilk kıvılcım oluyor. O kıvılcım Anadolu'nun bozkırına düşüyor. Ve hikaye artık bütün imkansızlıklara rağmen küllerinden yepyeni bir millet yaratma mücadelesine dönüşüyor. Mustafa Kemal, milli mücadelenin kalbi olacak Ankara'ya vardığında cebinde ne kadar para vardı biliyor musunuz? Sadece 1200 lira. Yanlış duymadınız. Bir imparatorluğun enkazından yeni bir devlet, yeni bir ordu kurmak ve bir vatanı kurtarmak için yola çıkılan sermaye işte bu kadardı. Ama sanmayın ki tek düşman işgal ordularıydı. Belki de en zoru, en acısı içerideki mücadeleydi. Bir yanda padişah adına çıkan isyanlar Anadolu'yu yangır yerine çeviriyor, diğer yanda İstanbul hükümetinin yolladığı fetvalar milli mücadeleyi kafirlik olarak damgalıyordu. Hatta Ankara'da kurulan o meclisin içinde bile bin bir türlü entrika dönüyordu. Savaş gerçekten her cephedeydi. Fakat o yokluktan, o imkansızlıklardan doğan ordu akıl almaz bir destan yazdı. Sakarya'da düşmanın o durdurulamaz sanılan ilerleyişi adeta bir duvara tosladı. Afyon'da ve Dumlupınar'da ise o duvar bir çığ gibi üzerlerine yıkıldı ve işgal orduları mahvoldu. Askeri zafer tamamdı, vatan kurtarılmıştı. Peki şimdi ne olacaktı? Asıl büyük, asıl cüretkar hedef şimdi başlıyordu. Sadece devleti değil, toplumu baştan aşağıya, kökünden dönüştürmek. Ve sonra devrimler başlıyor. Ama ne başlamak? Resmen nefes almadan, ard arda geliyorlar. Bakın şu zaman çizelgesine, sadece 5 yıl. Bu 5 kısacık yıla bir cumhuriyetin ilanı, asırlık halifeliğin kaldırılması, yepyeni bir alfabe, yepyeni bir hukuk sistemi, kısacası baştan aşağı yeni bir toplum sığdırıldı. İnanılır gibi değil.
Peki bu baş döndürücü değişimin arkasındaki ana fikir neydi? Felsefesi neydi? Aslında oldukça netti. Atatürk'e göre Türkiye'nin modern dünyada ayakta kalabilmesinin tek bir yolu vardı. Onu batılı bir ulus olmaktan alıkoyan ne varsa, bütün o gelenekleri ve kurumları kökünden söküp atmak. İyi de bütün bu tarihi kararları veren, bir milleti peşinden sürükleyen bu anıtsal figür, kapılar kapandığında nasıl bir insandı? Gelin şimdi Atay'ın kişisel anılarıyla o anıtın ardındaki insana biraz daha yakından bakalım. Bazen bir insanın bütün karakteri küçücük bir çocukluk anısına sığar ya, işte bu da öyle bir anı. Arkadaşları basit bir oyunda eğilmesini istiyor, oysa başını sallayıp cevap veriyor. Ben eğilmem. Bu basit cevap aslında bir ömür boyu sürecek o eğilmez iradenin ilk fısıltısıydı. Ve bir de o sert mizaçlı komutanın, o devlet adamının hiç beklenmedik, neredeyse hayalperest bir yüzü var, düşünebiliyor musunuz? Memleketin o en çalkantılı zamanlarında çorak bir araziye bakıp yanındakine aniden dönüyor ve diyor ki, "Bana yeni bir din bul, ağaç dini, ibadeti sadece ağaç dikmek olan bir din." Bu an bize sadece bir lideri değil, sıradışı bir zihni ve doğaya duyulan o derin aşkı da gösteriyor. Cephede yüz binlerce insanın ölümüne karar veren o çelik gibi irade, en yakınındaki çalışma arkadaşlarından birinin zamansız ölümü karşısında bir çocuk gibi hıçkırıklara boğulabiliyordu. Atay'ın o güzel tanıklığıyla, ateşte dövülmüş ve kanda soğumuş bu irade bir ana kalbi kadar yumuşaktı. Yani çökmüş bir imparatorluktan modern bir ulus yaratan, hem yüz binlerin kaderine karar verecek kadar sert bir iradeye hem de bir dostunun ardından hıçkırıklara boğulacak kadar yumuşak bir kalbe sahip olan bu liderin hikayesi ardında devasa bir soru bırakıyor. Bir insan, tek bir insan bir milletin kaderini ne kadar değiştirebilir? İşte bu, üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.